Şu anda Pekin Cennet Tapınağı'ndayız. Şu anda Mısır'da Sphinx heykelinin önündeyiz. Ve şu anda Yunanistan'dayız, Parthenon Tapınağı'ndayız. Neredeyse hiçliğin ortasında bir yerdeyiz. Neden böyle bir yer var? Hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz bütün her şey imitasyon ve bütün hepsi burada, bu kompleksin içerisinde. Selamlar, yeni bir günden herkese merhaba. Bugün Lanzhou'daki ikinci günüm ve bugün ise yine keşfimize devam ediyoruz. Bugün bazı planlarım var sizlere, bazı sürprizlerim olacak. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Let's go. Şu anda tekrardan metro istasyonuna geldim. Buradan nereye gideceğiz? Buradan Sarı Nehrin Anası Heykeli isimli bir yer var. Onu görmeye gideceğiz. Sarı Nehir bildiğiniz üzere Çin medeniyetinin en önemli nehirlerinden birisi. Ve burada Lanzhou şehrinde Sarı Nehre ithafen bir de heykel yer almakta. O yüzden metro istasyonuna geldim. Şimdi metro istasyonundan 2 durak ötedeki bu güzel heykeli ziyaret etmeye gidiyorum. Kısacık bir metro yolculuğundan sonra istasyonumuza geldik. Birazdan küçük bir parkın içerisinden geçeceğiz ve burada bulunan Sarı Nehrin Anası isimli heykeli ziyaret edeceğiz. Hava nasıl derseniz hava gerçekten çok soğuk ama yolculuğumuza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Burada yaşlı insanların birlikte oyun oynadıklarını görüyorum. Çin'in neresine giderseniz gidin bu manzarayla karşılaşmanız mümkün. Çok güzel değil mi ya burada? Yaşlılar, kadın erkek ayırmaksızın parklarda, bahçelerde, sokaklarda sosyalleşebiliyorlar bu şekilde. Evlerinde oturup hiçbir şey yapmaya da bilirler. Ancak buraya gelip arkadaşlarıyla, dostlarıyla birlikte oyun oynayıp eğlenebiliyorlar. Bakın burada bile var. Her köşesinde var. Kart oyunu oynuyorlar, mahjong oynuyorlar, sadece oyun da oynamıyorlar. Şarkı söyleyenler oluyor, konserler yapan oluyor. Dans edenler oluyor, tai chi chuan yapanlar oluyor. Bu aslında bir ülkenin sosyo-kültürel yapısının da temellerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İnsanlar kültürlerine ve geleneklerine aslında bu kadar da bağlılar. Bakın. Şarkı söyleyen bir teyzemiz var. Bu yaşam tarzını çok seviyorlar. Teyzemi çok fazla rahatsız etmek istemedim sanırım. Beni görünce birazcık utandı. O yüzden arkasını döndü ama. Görmüş olduğunuz gibi burada Çinlilerin yaşam tarzı bu şekilde. Heykelimize geldik. Heykel sandığımdan çok daha küçük. Gerçekten çok küçük. Ben daha büyük bir heykel bekliyordum ama olsun. Bu buranın sembolik yerlerinden birisi olduğu için siz değerli izleyicileri buraya getirip burayı göstermek istedim. İşte bu görmüş olduğunuz heykel Lanzhou şehrindeki en önemli yerlerden birisi. Sembolik bir yer. Sarı Nehrin Anası isimli heykel. Biliyorsunuz ki Çin kültüründe nehirler, dağlar çok kutsaldır. Ve bu şekilde Sarı Nehir'de bir kadın figüründe, bir anne figüründe temsil edilmiş burada. Buraya gelmek benim için de çok önemliydi. İşte karşınızda Lanzhou şehrinin o ünlü Sarı Nehrin Anası heykeli. Ben de az önce tren bileti aldım arkadaşlar. Çok güzel bir yere gitmeyi planlıyorum. Hemen Lanzhou Havalimanı'nın yanı tarafında yer alan
bir film ve kültür kompleksi var. Üşenmemişler ve buraya çok büyük bir kompleks inşa etmişler. Bu kompleksin içerisinde Sphinx'in heykeli, Yunanistan'daki Parthenon Tapınağı, Beijing'deki Cennet Tapınağı gibi birçok böyle ünlü yeri, hatta bazı film setlerinin, bazı film figürlerinin karakterleri, Transformers'la alakalı bazı heykellerin, yapıların yer aldığı ilginç garip bir yere gideceğiz. Böyle bir ara geçit bulduk. Ana caddeye geçiyoruz. Bakın buralarda. Bunların hepsi helal. Üzerine helal olduklarını yazmışlar. Genellikle helal yiyeceklerin satıldığı ve tüketildiği bir bölgedeyiz zaten. Burada kestane satan yerliler var. Bunlar kurutlara çok benziyor. Orta Asya'daki tüketilen peynirimsi yiyeceklere, kurutlara. Ve meyveler var. Bakın yine burada yoğurt var ama bu Çinhai yoğurdu. Bu soğukta geçimlerini sağlamaya çalışan insanlar burada dışarıda, bu pazarda, küçük pazarda satıcılık yapıyorlar. Tren istasyonuna geldim. Normal trenle gideceğiz. Bu yüzden bir saat sürüyormuş. Burada normal trenle havalimanının bulunduğu kısma gidiyoruz. 57 dakikalık bir yolculuğumuz olacak ve bileti ne kadar aldığımı sorarsanız aslında bilet gerçekten çok ucuz. Sadece 15-20 yuan bandında bir şey olması lazım. 10 dakika sonra trenim kalkacak. Orada görüşmek üzere. Oh! Neredeyse hiçliğin ortasında bir yerdeyiz. Gerçekten çok ilginç bir yere geldik. Şu anda giriş kapısına doğru ilerlemekteyim. Gerçekten çok ilginç bir girişi var. Ni hao. 一个人50. Şu anda 50 yuan ödeme yapıyoruz. Ödememizi yaptık. Hala. 谢谢。让你一日游世界，领略异国风情。中华千年大道典型历史建筑，清朝。Şu anda gerçekten çok ve çok ilginç bir yerdeyiz. Neden böyle bir yer var? Hiçbir fikrim yok. Ama gelin görelim. Açıkçası buraya gelmeden önce fotoğrafları ve buraya dair okuduğum bazı yazılar oldu. Ve gerçekten çok şaşırdım. Karşımda Pekin'deki Cennet Tapınağı'nın birebir kopyası yer almakta. Sadece Pekin'deki Cennet Tapınağı değil, Yunanistan'ın Pantheon Tapınağı ve Mısır'ın Sphinx'i de yine bu bölgede yer almakta. Peki burası nedir ve neden var? Burası film ve kültür merkez kompleksi. Burada inşa edilen birçok farklı tema, birçok farklı kültürel miras, birçok farklı noktanın önemli tapınakları ve figürleri yer almakta. Gerçekten inanılmaz bir yer. Buraya giriş 50 yuan değerinde ve şu anda arkamda Pekin'deki Cennet Tapınağı'nın birebir kopyasını görmektesiniz. İçeride neler varmış? Gelin birlikte bir göz atalım. Şu anda Pekin Cennet Tapınağı'ndayız. İçerisine bir bakmak istiyorum. İçerisinde ne varmış? Ve içerisi görmüş olduğunuz gibi bomboş. Pekin'deki Cennet Tapınağı'nın birebir kopyası. Ama gerçekten olağanüstü görünüyor. Bakın detaylar olsun, mimarisi olsun. Gerçekten ve gerçekten harikulade.
Hava o kadar soğudu ki. Hepsini tek tek ziyaret edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hepsini tek tek ziyaret edeceğiz. Şimdi Cennet Tapınağı'ndan çıktık ve bu kompleksin içerisinde yürüyüş yapıyorum. Daha önce Çin'in birçok farklı yerinde böyle olağanüstü farklı yerler görmüştük. Örneğin Hangzhou'da Eyfel Kulesi ve Paris'in imitasyonunu görmüştük. Burada ise sadece farklı ülkelerin değil, ayrıca kendi ülkelerinin de Çin'in de farklı bölgelerindeki önemli mimari eserlerin burada imitasyonu yer almakta. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapılar ise Çin filmlerinde kullanılan sahnelerin birer imitasyonu. Bakın burada birbirinden farklı, hiç alakalı olmayan mimaride farklı farklı binalar var, yapılar var. Sanki bir hayalet şehrin içerisinde gibiyiz. Ve internette okuduğuma göre burası turizm amacıyla kurulmuş bir yer. Ancak yeterli ilgiyi göremedikleri için ne yazık ki tamamlamayı başaramamışlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün pazar günü ama burada kimsecikler yok. Sadece Türkiye'den gelmiş bir turist var. Bakın örneğin bu taraftaki yapıların tamamlanmış olduğunu ancak buradakilerin henüz tamamlanmamış olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Burası hangi mimari eserden kopyalanmış bilmiyorum ama görmekte olduğunuz bu yapı yine Avrupa'yı tarzda bir yapı. Bu biraz şeye benziyor bakın. Beyaz Saray'a benziyor. Beyaz Saray'ın mimarisine benzettim biraz. Emin değilim. Bakın burası bir başka yapı, bir Çin Sarayı. Çin Saray mimarisinin birebir kopyasını burada inşa etmişler. Gerçekten büyük bir efor. Gerçekten görmekte olduğunuz bu yapı devasa bir yapı. Sol tarafımda Sphinx, hemen yanında Parthenon Tapınağı. Ama kimsecikler yok. Kimsecikler yok. Burada incin top oynuyor diyebiliriz. Şu anda bu sahte saray kompleksinin içerisine girmek istiyorum. Bir göz atmak istiyorum. İç mimarisi nasıl? Gerçi az önce Cennet Tapınağı'na girdik. İçerisi boştu. Muhtemelen burası da boş. Ama dışarısı çok esiyor, çok soğuk. Bakın burada kar yağmış, daha yeni erimiş. Lanzhou şehri Çin'in kuzeyinde, kuzeybatısında yer alan bir şehir. Ve bu yüzden çok soğuk. Ellerim buz tuttu. Ben bugün muhtemelen hastalanacağım. Kapıları kilitli. Hay aksi kapısının kilitli olduğunu görebilirsiniz. Neredeyse gittiğimiz, gördüğümüz tapınak ve saraylarda olduğu şekilde inşa etmişler. Burada bir arka tarafında hemen bir kale yer almakta. Şuraya sığınmak istiyorum, biraz içeride oturmak istiyorum. Çünkü dondum. Gerçekten dondum. Yavaş yavaş Sphinx heykeline doğru geldik. Saçımın kusuruna bakmayın, çok rüzgarlı. Şu anda burada Sphinx heykelini görebilirsiniz. Bakın burası o kadar eskimiş ki artık kullanılmıyor. Harap halde. Burada devasa bir Sphinx heykeli. Hemen yanı başında ise Parthenon Tapınağı yer almakta. İlginç. Gerçekten inanılmaz. Birebir kopyasını inşa etmişler. Hani küçük de değil, devasa bir heykel. Sanırım dışarısı plastikten yapılmış. O kadar iyi inşa etmişler ki, o kadar orijinaline benziyor ki inanamazsınız. Hem boyut olarak hem de detaylar olarak gerçekten Mısır Sphinx'inin birebir aynısı olduğunu söylemem lazım. İşte karşınızda sahte Mısır Sphinx'i. Bakın hemen arkamda Mısır Sphinx'ini görebilirsiniz. Diğer yanımda ise Parthenon Tapınağı'nı görebilirsiniz. Bunların hepsi bu eğlence merkezinde, bu eğlence kompleksinde inşa edilmiş haldeler. Ve burası gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Şu an ellerimi hissetmiyorum. Kıpkırmızı olmuş halde. Lütfen kanalıma abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizler için bu soğukta, çok soğuk bir yerde video çekmeye çalışıyorum. Umarım videom hoşunuza gider. Burada ise farklı bir yapı daha var. Sanıyorum ki bu Orta Asya mimarisine ait cami, mescit yapılarından birisi. Herhangi bir
yapıya benzetemedim ama. Ve arkamda Yunanistan'ın o ünlü Parthenon Tapınağı imitasyonu yer almakta. Gerçekten çılgınca. Gerçekten çılgınca. Donuyorum. Ve şu anda Yunanistan'dayız. Parthenon Tapınağı'ndayız. Burası Yunanistan'ın o ünlü Parthenon Tapınağı'nın birebir imitasyonu. Ve gerçekten çok şaşırtıcı. Çin'de böyle bir yere denk geleceğimi asla hayal etmezdim. Bakın, taşları bile o renkte ayarlamayı başarmışlar. Ama gelin görün ki bu yapı bir imitasyon. Burası Parthenon Tapınağı'ydı. Şimdi arkamızda ise bir tema bölümü yer almakta. Transformers'ın ünlü karakteri olan Optimus Prime'ın baş heykeli yer almakta. Şimdi oraya doğru yola çıktım. Ama çok soğuk. Bu rüzgar beni mahvetti. İnanılmaz derecede mahvetti. Burada ise Transformers filminin o ünlü Optimus Prime karakterinin bir heykeli yer alıyor. Gerçekten inanılmaz büyüklükte. Boyutu gerçekten çok büyük. Hemen Parthenon Tapınağı'nın yanı başında. Çinliler turizm sektöründe gerçekten çok meraklılar ve çok iyiler. Birçok yeri, birçok alanlarını turizm açısından geliştirmeye çalışmışlar. Lanzhou şehrinde de bunun gibi bir kompleks oluşturmuşlar ama ne yazık ki şansları pek iyi gitmemiş. Burası bu kadardı. Gördüğünüz bütün her şey imitasyon ve bütün hepsi burada, bu kompleksin içerisinde. Arkadaşlar dışarısı aşırı soğuktu ve çok rüzgarlıydı. Ve bu yüzden ben de burada güvenlik görevlisinin yanına sığındım. Birazcık burada dinleneceğim. Ateşin başındayız şu an. Oh. İşte size Lanzhou'daki bu çılgın yeri göstermeye çalıştım. Burada birçok farklı tema bir arada bu kompleksin içerisinde yer alıyor. Ve burası artık değerini yitirmiş, kıymetini yitirmiş ve kimsenin gelmediği, kimsenin ziyaret etmediği komplekslerden birisi haline dönüşmüş. Belki muhtemelen kış olduğu içindir, belki muhtemelen uzak olduğu içindir, bilemem ama şu an burada hiç kimse yok. Ben de soğuktan dolayı buradaki güvenlik görevlisinin bulunduğu odaya sığındım. Birazcık ısındım. Kendime geldim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videom sizler için faydalı olmuştur. Faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.